Yani çok değişik olduğu için erkeğin Luna Parkı gibi bir ortam var Dünya Kupası'nda. İlkokul 1'de öğretmenimin büyüyünce ne olacaksın sorusuna ben spor spikeri olacağım yanıtıyla devam Öyle etti. mi? Kalecinin Evet. annesinin vizesi çıkmamış. Tamam yani benim anneme de vize çıkmıyor. Yenilsek de, kaybetsek de anı yaşamakta güçlük çekiyoruz maalesef. Bugün çocuk olanlar muhtemelen artık Curaçao diye bir takım tanıyorlar. Ben Türk milli takımının gerçekten müthiş yetenekli olduğunu düşünüyorum ama ne yazık ki mental olarak burada tamamıyla kaybettiğimiz kanaatindeyim. Corendon Spor Talks'a hoş geldiniz. Bugün size dünyanın bir başka ucundan, Amerika Birleşik Devletleri'nden konuk oluyoruz. Yanımda sevgili dostum, kardeşim hatta Sağ ol abicim. spor medyasının, dijital spor medyasının parlayan yıldızlarından ve bence de hani tırnak içinde söyleyeyim, aklı başında demek biraz belki diğer arkadaşlarıma karşı haksızlık olacak ama gerçekten aklı başında bir kardeşim var. Eyvallah. Sevgili Ufuk Kağan Karacan. Şu anda Dünya Kupası'ndayız. Ne yazık ki Türkiye Dünya Kupası'ndan elendi. Elendikten hemen ertesi günü biz New York'a geldik. New York'a gelmişken bu harika coğrafyada, bu neon ışıkların aydınlattığı coğrafyada bir güzel Dünya Kupası, bir güzel Corendon Spor sohbeti çekmek istiyorduk. Sizinle şimdi birlikte sevgili Ufuk. Abi teşekkür ederim ya güzel sözlerin için. Evet, ben sana teşekkür ederim varlığın için. Sağ ol. Nasıl buldun Dünya Kupası'nı? Ya ben biraz hikaye uydurduğumuzu düşünüyorum. Ya, Nasıl? abi şimdi futbol çok yeterli değil. Turnuva çok uzun. Çok uzun olduğu için biraz sıkıcı. Sıkıcı olduğu için de hikayeler uyduruluyor. Doğru söylüyorsun. Yani kalecinin Evet. annesinin vizesi çıkmamış. Tamam yani benim anneme de vize çıkmıyor. Müthiş bir... Hele Türkiye Biraz, için. evet, biraz egzajere ediyorum tabii durumu ama yani hikayeyi biraz yarattığımızı düşünüyorum. Hikaye üzerinden beslenen bir Dünya Kupası olduğunu düşünüyorum. Futbol adına hala Messi'ye sığındığımız, onu izlediğimiz, biraz değişen pozisyonu nedeniyle Dembele seyrettiğimiz, onun dışındaysa bence çok bir şeyin olmadığı, İnşallah bu turdan sonra açılacağını ümit ettiğimiz bir turnuva olarak geçiyor. Bizim içinse abi coğrafya çok büyük. Oo, Çok korkunç, büyük olduğu için de korkunç bir takip cevap. etmesi Evet. çok zor bir turnuva. Bir başka şehirde ya da bir başka maçı izlemek istesek çok Gitme mümkün değil. şansımız yok. Dolayısıyla Takip etme hem şansımız Dünya yok. ilk kez Dünya Kupası takip ediyorum ve en az Dünya Kupası takip ettiğim turnuva olacak. Doğru. Ya böyle Doğru. kendi içinde çelişkiler barındıran bir turnuva benim için. Benim herhalde 4-5 oldu Dünya Kupası. Avrupa Şampiyonlarını ve Olimpiyatları saymıyorum ama. Sana FIFA'dan o ödülü aldıracağız abi. Yakında 91 değil mi? yaşındaki bir abi vermişler ya. Evet, evet. Ama tabii 18 Dünya ama Kupası. 58'den beri takip ediyormuş o turnuvayı. İnşallah 2071 Dünya Kupası da sana bir şey Ama, vereceğiz. ama benden önce o Dünya Kupası'nı hak eden harika bir isim var. Ömer Üründül. Ya evet. 82 Dünya Kupası'ndan bu yana tam 12 Dünya Kupası'nı yerinde izlemiş. Tamam, Bir sahip gün söylediğin Corendon rakamı, tamam. Spor'ta da onu konuk etmeyi çok arzu ediyorum, istiyorum. Yalnız burada bir hikaye var gerçekten. Hikaye şu, Curaçao takımı. Yani benim en sempatik bulduğum takımlardan biri. Çok küçük bir coğrafya ama o coğrafya Dünya Kupası sahnesine yer aldı. Aynı zamanda Corendon Airlines'ın sponsor Ha, olduğu evet, bir evet, takım. evet. Curaçao takımı. Evet, nüfusu çok düşük. Bizim İstanbul'daki bir ilçe kadar. Hatta Ama- ondan da düşük. Evet. Mahalle kadar. Tabii. Bizim mahalle Evet. kadar ama yaptıkları şey kendi adlarına çok güzel. Dünya Kupası o renklerle güzel zaten. Bir renk geldi ve şimdi abi çocukluğumu düşünüyorum. Bana futbolu sevdiren şey çocukluğum oldu. Atlas'ı böyle açardım. Şöyle o piti piti yapıp takım seçip kendi içimde Dünya Kupamı yapardım. Şimdi benim gibi çocuklar yani bugün çocuk olanlar muhtemelen artık Curaçao diye bir takım tanıyorlar. Bir ülke biliyorlar yani daha doğrusu. Biliyorum. Bir ülke biliyorlar. Yani onlar artık Curaçao'yu sonuna kadar götürecekler. Ben mesela küçükken Nijerya milli takımı çok güçlüydü. Dolayısıyla Nijerya'nın hala bende ayrı bir yeri vardır. Yani Nijerya'yı gördüğüm zaman mesela bu turnuvada olsaydı ben Nijerya'yı tutardım. Öyle mi? Evet, muhtemelen başka çocuklar da Curaçao'yu tutacaklar. Çok Ya sempatik da bir ceplerinde ülke Curaçao vardı. hikayesi Evet. onlarla beraber hayat boyu gelecek. O açıdan Dünya Kupası çok güzel oluyor tabii. Kendi hikayesini yaratıyor her ülke. Biz hali çok güzel yani. Türkiye için birkaç şey konuşalım. Ufuk. Ben Türk milli takımının gerçekten müthiş yetenekli olduğunu düşünüyorum ama ne yazık ki mental olarak burada tamamıyla kaybettiğimiz kanaatindeyim. Sen neler düşünüyorsun? Evet, senden aldıklarımı da sana satacağım şimdi abi. Bir, Arizona kamp yeri olmadı.
Değiştirebilirlerdi, değiştiremezlerdi. Önemli değil. Olmadı. Arizona çok sıcaktı. Arizona çok sıkıcıydı. Biz bile çok sıkıldık. Oyuncular nasıl kafa dağıtsınlar, mental olarak nasıl güçlensinler. Zaten mental olarak güçlenmeleri için 2 tane masa tenisi dışında çok da gayret etmediler. Öyle olunca sıkılan milliler sosyal medyada fazla vakit geçirdiler. Tabii senin benim yorumum düşüyor insanların önüne. Elbette. Biraz mental olarak etkilendiler. Bence Paraguay maçında biz 1. dakikada gol yiyince bütün o bakmalar ve sıkılmalar üstlerine çullandı. Avustralya maçının eleştirileriyle beraber biz orada kaybettik Dünya Kupası'nı. 2, organizasyona hazırlık yapılmadı. Yani sadece Arizona olarak değil. Keşke mentörüyle, psikoloğuyla, diyetisyeniyle neyse yani Batı Avrupa futbolu neyi taklit ediyorsa aynını tatbik edip biraz daha kamp ortamı yaratsaydık. Daha erken gelinseydi. Jet lag olmadan oyuncular maça çıkabilseydi. 3, Montella zihinsel olarak daha iyi hazırlansaydı. Benzer oyun oynayan rakiplere karşı çözüm üretebilseydi. A değil B, C, D planları yapıp oyun içerisinde çözüm üretebilseydi. İhaleyi bizim santraforsuzluğumuza değil de kendi maharetine biraz daha çıkarabilseydi bence daha yüksek şansımız olurdu. Bir diğer hususta biz bireysel bir takımız. Yani çok fazla yeteneğimiz var ama orada o takım formasyonuna, o yeteneklerin o takım formasyonu hizmet ettiği bir yapı oluşturamadığımız için biraz da dengesiz bir grup gelince yani bakıyorsun Panama var. Herkes üçer cebe koyunca üçüncülük senaryosu değişebiliyor. Bizde çok daha gitti. Bugün biz Paraguay'a yenildik. Paraguay medyası Şilavert neler söylüyor hocalarına. Yani ne ağza alamayacak laflar öyle söyleyeyim. Yani bizde adamı döverler o sözlere. Haliyle biraz ortalık karışır oldu. Bir de işin iletişimini yürütemeyince yani federasyon başkanı yanlış iletişim kurdu, hoca yanlış iletişim kurdu, kaptan kurmadı kurması gereken iletişimi falan. Öyle olunca maalesef bizim için çok büyük aşk ve şevkle geldiğimiz turnuva keçi boynuzu kıvamında devam ediyor. Bence o yüzden olmadı abi. Bununla bu Evet ama sanıyorum biz şunu da başaramıyoruz. Anı yaşayamıyoruz hep beraber. Yenilsek de, kaybetsek de anı yaşamakta güçlük çekiyoruz maalesef. Çünkü müthiş bir öfke ya da sevinç birikiyor içimizde. O anı yaşamanın, Dünya Kupası'nda olmanın tadını çıkaramıyoruz. Maalesef böyleyiz. Peki sana ilk Dünya Kupam dedin. Dünya Kupası senin için ne ifade ediyor? Nerede başladı? 1998 mi, 2004 mü, 2002 mi, 2010 mu? Senin ilk Dünya Kupan hangi? Abi şimdi güzel, benim için kıymetli bir yere temas etti. Çünkü ben insanın kişisel tekamülüne çok inanıyorum. Ben ilk 94 Dünya Kupası'nı, Amerika'da oynanan Dünya Kupası'yla futbolu sevdim. Ve o sevgi ilkokul 1'de öğretmenimin büyüyünce ne olacaksın sorusuna ben spor spikeri olacağım yanıtıyla devam Öyle etti. mi? Evet. Ve ben bugün 2026'da Amerika'da düzenlenen bir Dünya Kupası'nda bence kendi mesleki tekamülüme erdim. Yani Harika. o açıdan benim için çok güzel bir tamamlanma hikayesi oldu. Tabii 94'te çocuk aklıyla bir yanlış yapmışım. Ben nereden bileyim? Aslında futbolun tam merkezini bir yandan mantık açısından doğru takımı sevmişim. Kolombiya'yı sevmiştim ben. İşte sarı formalar, Valderrama'nın saçları falan düşün abi. Ya ben ne bileyim Escobar'ın takımını sevmişim. Yıllar geçti, bir baktım ki narko futbolmuş o. Yani evet. Kolombiya'nın bir karteli futbolu kendine bir meşruiyet alanına dönüştürmüş ve nasyonel takımının sahibi olarak elde ettiği başarılardan sonra milli takıma nasyonelin hocasını göndermiş. O takımın omurgası milli takımı temsil etmiş falan. O da işte biliyorsun bir başka Escobar öldürüldü falan. Evet. Yani sevdiğim takıma bakar mısın abi? Milli adam gibi sen de Curaçao, o dönemin Curaçao'sunu sen devam et. Biraz futbolu kirli tarafından tutmuşum. Bugün de o şeyle devam ediyorum. İyi ki 94'te ona tanıklık etmişim. Bugün de abi bir erkek çocuğu için, belki kadınlar için de öyledir. Ben hani erkek cinsi olduğum için öyle söyleyeceğim. Yani çok değişik olduğu için erkeğin Luna Parkı gibi bir ortam var Dünya Kupası'nda. İşe sadece yani konu turnuva olduğunda ben o gözle bakıyorum. Bana 98'in moda formasyonu neydi diye bir soru sorarsan cevaplayamayabilirim. Ama 98'den 10 tane hatıra say desem bu saydığım gibi rengarenk şeyler
sayabilirim. O çok güzel bir şey. Ya da 94'ten ya da 2002. 2002 ayırıyoruz tabii de biz olduğumuz için. Böyle gider. Ben şunu söylüyorum. Biliyorsun Birleşmiş Milletler'in bir merkezi de burada, New York'ta. Aslında Dünya Kupaları Birleşmiş Milletler'in gerçek anlamda bir araya geldiği bir Evet, Dünya Kupası. Kültürleriyle, modasıyla, kıyafetiyle, atletik yapılarıyla, kazandıkları, kaybettikleri ve buna verdikleri tepkileriyle gerçekten olağanüstü bir arena Dünya Kupaları. %100. Peki %100. burada bir şey deneyimledin mi? Şimdi Correndo'nun Crociao'ya sponsorluğundan bahsettik. Burada deneyimlediğin milli takımlara, futbola ve spora yatırım konusunda deneyimlediğin bir farklılık var mı Dünya Kupalarında? Aslında bir sürü var. Tabii Amerika pazarlamanın merkezi olduğu için burada bir yandan onu da gözlemleme şansın oluyor. Ben onları da not alıyorum. İşte çok konuşuldu, internete düştü. Bir kod markası bir stadyumun Evet, ismini verdiği evet, ama evet. FIFA kuralları gereği o ismin örtülmesi gerekiyor. Onlar örtüyü öyle bir yaptılar ki aslında o örtü markanın logosunu çağrıştırıyor. Doğru. Ve insanlar bakınca yine o markayı görmeye devam ediyorlar markanın ismi olmaksızın. Bu bir pazarlama taktiği. Doğru. Evet, o zaman kriz anında ya da sıkıntı da verse oradan da yaratıcılık kullanarak bir pazarlama gücü yaratabilirsin. Bunu bir başka marka daha yaptı benzer şekilde. Evet. Bir tıraş markası. Onlar da yaptılar mesela. Bu da çok konuşuldu. Veya Amerika'da mesela maç izliyoruz. Artık burası entertainment'a döndürdü futbolu. Biraz da Paraguay maçında gördüm bunu. Mesela maçın başlamasına 5-10 dakika var. İki tarafa da birer tane mikrofonlu sunucu vermişler. Sunucu diyor ki haydi Türkler sesinizi duyalım bakalım. Evet. Paraguaylara bastırabilecek misiniz? Hepimiz bağırmaya başlıyoruz. Aa falan. Ekranda desibel şeyi var. Sonra Paraguaylılar bağırıyor. Bu arada hep ikisi taraf da beraber. Yani onu da ayarlıyorlar. Kimseyi de incitmiyorlar. Ama Bu bir güzel yerde şey. incittiler. Çünkü Avustralya karşısında ilk maçta ben Kanada'daydım. Kanada'da Türklerin desibeli Avustralyalıların desibelinin kat ve kat üstünde. Fazla mı? Ha, o zaman tamam. Orada gerçekten bir denge vardı. Gerçekten demek ki. bir denge vardı. Yani bu mesela çok iyi bir pazar. Mesela maçta da abi. Amerika maçına ne çok dünya yıldızı gelmiş bu arada. Ya. Ekrana bakmaktan taktiği okuyamadım. Bir bakıyorum sürekli var. Bir ünlü var film. Artık önünde bir Amerikalı kadın vardı. Sürekli onu dürtmeye başladık. Bu kim? Diyor ki bizim olimpiyat madalyası almış voleybolcumuz bu. Bütün stat çığlık atıyor çünkü. Voleybolcu günü Evet, çığlık atılan ülke burası. Enteresan. Doğru. İroni yapıyorum. Yani dolayısıyla hani ekrana geliyor olmak, insanların oradaki katılımı falan çok kıymetli. Ben o tarafları böyle not alıyorum. Kıymetli geldi bana ya. Spor pazarlaması ve entertainment açısından çok önemli bence. Ama bir anlamda da Birleşik Devletler'deki bu turnuva kapitalizmin zaferiyle sonuçlanacak gibi geliyor bana. Allah kahretmesin. Maalesef öyle. Yani değil mi? Şimdi sevgili izleyiciler, size şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bir otoparka gidiyorsunuz, $150 veriyorsunuz. Turnuva ile ilgili herhangi bir aktivasyonun olduğu bir otoparkta otopark ücreti daha girişte $150. Dolayısıyla Birleşik Devletler Dünya Kupası'nı hani para kazanmanın bir aracı haline de getirmiş durumda. Elbette para kazanacaklar ama bu kadarı da gerçekten fahiş. Su molaları aynı şekilde, yani televizyon kanalları daha çok para kazanabilsin diye ki kazansınlar. Ama futbol ve FIFA daha fazla para kazansın diye futbolun ruhunu, futbolun canını okumanın da anlamı yok işin açıkçası. Ben çocukken de öyleydi abi. Show TV maçları veriyordu. Oyuncu sakatlanınca pat diye reklama gidiyordu mesela. Kontrolsüz. Ama tabii yayıncılık da gelişti bu arada tabii. Evet. Yayıncılık geliştikçe yayıncılığa da bir takım kurallar gelmeye başladı. Şimdi Dünya Kupası gibi bir organizasyonda sırf para kazanılsın diye eğer siz, ki bana öyle geliyor, doğrusu bu bence, benim tek tanımlamam bu. Para kazanılsın diye su molası veriyorsunuz. Bana çok adil ve futbolun ruhuna Ya uygun abi, gelmiyor bu iş. tamam da futbolun bir ruhu kaldı mı? Yani bugün bunu izleyenler bile kendi tuttukları takıma 100 milyonluk oyuncu istiyorlar. 100 milyonluk oyuncu isteyip su molasına nasıl hayır diyorsun? O zaman orada bir çelişki oluşuyor. Buradaki asıl Futbolun kendi doğası öldü zaten. Futbol artık hikaye veriyor mu bize? Buradaki asıl tehlike şu ama futbolun ruhu derken, doğası derken futbolu neredeyse 4 devreli bir Amerikan oyununa doğru çevirmeye çalışıyorlar. Benim asıl itiraz ettiğim noktada burası tabii ki. Evet, biraz yani futbol senin söylediğin gibi entertainment pazarlama olayı yanlış yere evrildi. Evet. Yani niye evrildi? Şehirler değişti. Sokaklar değişti. Bu oyun sokağın oyunu, limanların oyunu.
Aynen. Sokakların Yani oyunu bu oyun. Doğru. sokağın oyununu, limandaki işçilerin oyununu değiştirdik. Çünkü limandaki işçiler artık can sıkıntısını topla atmıyorlar. Artık sokakta çocuklar top oynamıyorlar. Bugün eleştiri kültürü de ondan çok etkileniyor. Onu çıkar, bunu al. Bu topçu, bu adam, bu çöp. Bu hoca kötü, bu hoca. Niye? Menajerlik oynuyor. Diyor ki ben diyor maça giderim 50 metreden gol atacaksın diyor. Şimdi niye? Çocuk bilgisayar oyunu, konsol oyunundan öğrenmiş futbolu. Evet. Ama sokakta bu oyunu öğrense bunun mümkün olmadığını, her zaman tekrar edilmeyecek bir şey olduğunu öğrenecek. Dolayısıyla futbolun ruhuna çoktan El Fatiha dediğimiz için hani ben tepki verenleri anlıyorum, saygı duyuyorum. Bende böyle çok büyük krizler yaratmadı. Eski günlere geri döndüm. De Show TV'de de maç izlerken reklam gidiyordu. Çünkü ben zaten futbol öldüğü kabul ediyorum maalesef. Sen bir günde artık kaç maç izleyebilirsin? Yılların Mehmet Arslan'ı. Kaç maç üst üste izleyebilirsin? Bu tür büyük coğrafyalarda yerinde maç izleme şansınız yok. Hayır, onu Yani- demiyorum ya, evdesin televizyondan. Yani futbola dayanıklılığımız zaten düştü. Tabii. Tabii. Elimizde Twitter olmadan zaten ya birçok değişti. Bunu kabul etmemiz lazım yani. Doğru. O yüzden belki Doğru. entertainment tarafı tekrar bağlayabilir. Yani Doğru. biz önümüze çıkan şeyi hemen reddetmek yerine, hemen çok büyük tepkiler vermek yerine bir başka yola ve bir başka güzelliğe bizi itebilir mi diye de bakmamız lazım. Belki de 4 devreli futbol da iyi de olabilir. Olur demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Empire kapitalizmin merkezinde. Bize kapitalizm Futbolun- yergisi yaptırıyorsun abi. Deport ettireceksin bizi. Baksana her yer ışıl ışıl. Işıl Ha, ışıl bu New York'un gerçekten olayı de. bu işte. Bu çok Evet. enteresan. Peki şuraya gelelim. Sevgili Kaan, mutlu musun? Gazetecilik, özellikle dijital gazetecilikte belli bir evreye doğru, belli bir noktaya doğru gelmeye başladın. Saygı duyulan, efendime söyleyeyim, Sağ ol güvenilir bir kaynak oluşturmaya başladın. Biraz ondan söz edelim. Nedir? Dijital medyaya kaymak isteyen gençler var, futbola meraklı gençler var, spora meraklı gençler var. Ne önerirsin onlara? Abi ben sağ olsunlar okullardan da çağırıyorlar. Diyorum ki lütfen beni dinlemeyin. Yani dinleyin ama yaptığımı yapmayın. Ben çok zor bir yol tutuyorum. Çünkü biz sizin gibi abilerden öğrendiğimiz düsturlarla hala dijital imkanları gazeteciliğe vitrin yapmaya çalışıyoruz. Bu çok yanlış bir yol. Şimdi adam çıkıyor mesela burada futbolla ilgili sadece bir şey yapıyor, yani bir jest. Aa diye bağırıyor. Örnek olsun, saçma oldu ama bir anda adam benim kıyas ettiğinde benim 10 katım izlenebiliyor. Ama ben hala futbol tutkusunu yansıtabilecek içerikler üretmeye, O gazetecilik değil ama yapmaya. yani. Evet işte Tabii. benim yolumda ilerlemek, büyümek çok meşakkatli ve zorlu. Yani neler çekti benim ekibim bu anlamda. Benim idealizm, bana idealist diyorlar. Bu idealist değil diyorum. Yüceltmeyin şunu. Bu normal diyorum. Ben normal prosedürü takip ediyorum. Siz buna idealizm diyorsunuz. Yani göbeğini kaşıyanların olduğu, kötü sözlerle müzik yapanların meşhur olduğu bir alan oldu sosyal medya. O yüzden mutlu musun diye sordun. Hiç değilim. Yani gerçekten hiç memnun değilim. Ama yapmaya çalışıyorum işimi. Daha uzun süre yapabilir miyim? Ondan emin değilim. Yapabileceğimi de zannetmiyorum. O enerjiyi kendi üstünde bulamıyorum. Çünkü biz buraya geldik. Kaygılarımız güzel bir kadın bulalım da işte yaparsak bu çok izlenirmiş. Yani kadın göstererek mi izleneceğim? Kadının yani ama dönüp sonra Dünya 8 Mart kadınlar gününde kadını mı öveceğim? Ya bunlar bana çok çelişkili geliyor. Çok haklısın. Ya da burada işte bir takım şebeklikler yapıp izleneceğime izlenmeyeyim daha iyi. Meslek hayatında yaşadığın türbülansı merak ediyorum. Abi aslında esas türbülans şu, ben bırakma kararı almıştım. Yani 10 yıl editörlükten yayın yönetmenliğine kadar yaptıktan sonra tıkanma hissettim ve önüm açılmıyordu. Önüm açılmadığı için de projelerim var, yapmak istediklerim var. Benim televizyonculuk anlayışımla çalıştığım yerdeki müdürlerimin aynı değil. Ben insanlara farklı şeyler verirsek izletebiliriz diyorum. Onlar o eski hakeme söverek var olmayı seçiyorlar falan. Tıkandım ve tamam ben bırakıyorum dedim. Gerçekten bırakıyorum dedim. Bir laf var ya, kul sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş. Bırakma kararı aldığım akşam her gün bizim How I Met Your Mother dizisi gibi her akşam Evet. arkadaşlarla gittiğimiz bir mekan vardır. O mekanda benim sosyal hayattaki arkadaşım benim konuşmalarımı çok iyi bildiği için, ben çünkü YouTube geliyor, teknoloji geliyor, yayıncılık değişiyor falan diye çok anlatıyordum. Şikayet de edince ya dedi bırak oğlum dedi, sen anlatıp durmuyor musun YouTube diye dedi. Sevgili Taçan işte. Evet dedim. Tamam dedi, gel yapalım dedi.
Benim dedim sermayem yok. Yapamam. Tamam dedi, para benden, emek senden dedi. Ben sana inanıyorum dedi. Benim orada hikaye döngüm değişti. Ve biz ilk bir sene bayağı da zorlandık. Ben o kadar şikayet ediyorum geleneksel medyadan falan. Ne yapsam tutmuyor, ne yapsam izlenmiyor. Dedim ben çok atıp tutmuşum falan. Ama sonra bir transfer videosuyla 200 bin izlenmeyi alınca, aboneler artınca onu da böyle bir işaret olarak gördüm. Devam et artık tanrım. Orada da bırakıyordum çünkü. Devam ettim. O iş bu noktalara kadar geldi. Bizi Amerika'da bir Dünya Kupası'na kadar getirdi. Ben şu an dijital yayıncılığın imkanlarıyla, sermayesiyle Dünya Buraya Kupası takip ediyorum. Bu yani harika bir şey. Sadece şükredebileceğim bir şey yani. Şimdi sevgili Ufuk Kağan'la birlikte sadece Dünya Kupası'nda Correndo'nun sponsor olduğu Kuraçağ takımını izlemedik. Aynı zamanda hep birlikte Hull City ile birlikte Aa evet. Wembley'de bir final izledik. Evet. O da çok Ee, güzeldi. İnanılmaz bir final değil mi? Yani çok sıcak bir final. Yani- Finalin kendisi inanılmaz değildi bence de hikaye çok Havası, iyiydi. hikayesi Evet, çok abi güzel. yandık ya. Ya sen bu böyle bir şey mümkün mü? Stat'taki son suyu aldın abi. Yani bu bir statta su biter mi ya? Yani çünkü kimse o sıcağı Londra'da hazırlıklı değil. Öyle bir sıcak yok. Son suyu aldık. Bölüşerek içtik falan. Çok sıcaktı ama hikayesi çok güzeldi tabii. Acun Ilıcalı'nın yarattığı o hikaye inanılmaz yani. Ya sanıyorum şeyde de Premier Lig'de de sponsorluğa devam edecekler. Öyle mi? Sanıyorum. Bilgim yok ama yani Ha. Corendon ve yöneticileri ve Acun Ilıcalı ne tür bir karar alır bilmiyorum. Etsinler ya. Ben orada Türk bayrağını gördüğün an ne hissettiğini merak ediyorum. Acun'un sahaya inip Evet, o bayrağı. şöyle abi İstanbul'a dönünce arkadaşlarıma aynen şu söylüyorum. Onlar da izlemişler ekran başında. Aynı duygu onlarda da varmış. Dedim ki oğlum çok garip bir şey hissettim. Ben hayatımda Acun Ilıcalı ne gördüm ne tanırım. Yan yana ilk defa geldim falan. Ama garip bir gurur kapladı içimi. Böyle duygulandım. Tüylerim diken diken oldu falan. Orada o şey yani bize ait bir değer, orada bize ait bir şey yarattı ya. Evet, Premier Lig'e evet, çıktı. evet. Ben çok mutlu oldum. Yoksa benim ne bağım var ne bir şey var ama çok mutlu oldum. Yani bir hikaye yaratılıyor. O hikayede sanki şöyle işte Türkiye'den bir takım da Premier Lig'de gibi yani Ankara Gücü de Premier Lig'e gitti gibi bir hava Aynen. geldi Çok bize. haklısın, çok O yüzden yeni sezonda bayağı ben kendim bir yandan da Hulstin kulüp televizyonu gibi takılmayı düşünüyorum. Yani Hatta bir ara yakından takip Ufuk Kağan edeyim. Hull'de ev kiralamayı da Evet düşünmeye dedim ki ya başlamış. şurada Hul'de ev tutalım 2 haftada bir geliriz. Hem bize değişiklik olur hem de Hulsti'yi takip ederiz. Çünkü çok önemli bir şey abi ya. Ya bizde bak abi biz Cumhuriyetimiz 100 yıl yani 100 küsur yıl da 100 diyeceğim. 100 yıldır varız. Çok az değer çıkarabildik. Maalesef. Yani ya da çok az değer 2026'ya kadar kalabildi. Şimdi yeni bir değer yaratıyorsak hayatın hangi alanı olursa olsun. Şimdi bir toplum düşün. Almanya'da Almanya'nın O Ses Türkiye'si yapılıyormuş. Bir tane Türk gurbetçi hanımefendi şarkı söylüyor. Herkes çok etkilenmiş. Bizim Twitter hesapları onu paylaşıyordu bir sene önce. Belki hatırlarsınız. Böyle bir ses yok. Ya bir tane süperstarımız olaydı da bir zahmet yani ablanın yine sesi güzel de Almanya'daki gurbetçi bir ablayla övünmek yerine daha fazla süperstar çıkarabilsek. Çıkaramayınca onunla övünüyoruz. Şimdi bizim çok böyle müzikte, sanatta, sinemada ne bileyim işte hayatın farklı alanlarında global bazda büyük başarılarımız, hikayemiz yok. Orada varsa ben ona sahip çıkarım. O Atatürkçü bir değerdir artık. Cumhuriyetçi bir değerdir. Evet. Öyle bakmak lazım. Şimdi Wembley'de iki değer vardı. Hem Acun Hull City hem de Correndo'nun sponsorluğu. Burada yine bence bizim adımızda iki değer vardı. Hem Türk milli takımı hem de Karayipler'de bir adanın Karayipler'deki bir adanın sponsorluğunu yapan ve onların buraya gelmesine vesile olan Corendon. Bu arada görüyorsunuz ya inanılmaz bir kalabalık var burada. Az sonra taraftarlar da akmaya başlayacaklar ve bu arada Gel çekelim, kardeşimiz de geldi. Sağ ol sen nasılsın geldin. güzel insan? Hoş bulduk. Ne var ne yok? Merhaba Nasılsın abi. abi? Rıdvan ben İyi çok misin? memnun oldum. Rıdvan şey mi yapıyorsun? Rıdvan- Turist taşıyorsun. Aynen turist taşıyorum. Gel şöyle kamerada çekilmeyiz Pardon aynı zamanda. özür dilerim. Yok, Merhaba. estağfurullah. Merhaba Türkiye. Ya şöyle Şey yaklaşayım sana. yapalım mı? Gel size ride vereyim. Gezdireyim ufak size hem de röportaj yaparsınız. Diyorsun. Olur. Sığar mıyız oraya biz? Varsınız abi. Çok da güzel Sağ olur. olun. Tamam. Hadi yapalım. Hadi yapalım gel. Hadi arkadaşlar. New York abi çok güzel bir şehir. Sen defalarca geldin. Ben daha önce Evet. bir kez gelmiştim. Burada Dünya Kupası'na da en çok malzeme veren şehir bence. Çünkü işte bu meydanlarında işte Times Square olsun, Fifth Avenue diye bilinen yer olsun.
oralarda çok fazla farklı takımları destekleyen farklı milletten insanlar oluyor. Bir araya geliyorlar. İşte o Norveçler kürek çekiyor mesela. Evet. Herhalde turnuvaya damga vuran hareket bu sefer. Daha önce İzlandalıların Hu'su hatırlarsan meşhur olmuştu. Yine Kuzeyliler geldiler bu sefer de. Vurdular bu kez. Evet, kürek çekme hareketi ya geçen İbrahimovic'le Thierry Henry kürek çekiyordu. Canlı yayında. Norveç parlamentosu kürek çekti. Ha, Norveç parlamentosu Norveç kürek parlamentosu çekti. Güzelliğe bakar mısın abi? Öyle bir şey var mı ya? Evet. Peki hepimiz büyük bir keyifle, büyük bir beklentiyle milli takımımızı tuttuk ve milli takımımız Türkiye'ye döndü. Biz de boşa kürek çektik abi. Biz de boşa kürek çektik, evet. Ama ben şeyi merak ediyorum. Çok özür dilerim bir lafını bağladım. Tabii. Bir dipnot girmem lazım. Bu sporla ilgili yayınları genelde şurada yapıyorlar. Hard Rock Cup. Bir daha söyle. Hard Rock. Şu spor yayınlarını burada yapıyorlar. Ha evet bak ben sunucu abiyi tanıyorum. Hangi kanal yapıyor bilmiyorum ama mesela Felipe Melo falan hepsi buraya geldi geçen. yapılıyor. İşte şey de geldi. Fenomen Ronaldo da buradaydı. Yani Roberto Carlos falan herkes geliyor burada. Yayın yapıyorlar. Hangi kanal bilmiyorum ama. Güzel bir yayın alanı seçmişler yani kendilerine. Zaten Hard Rock gerçekten popüler bir yer burada. Evet. Evet. Peki Ama bizdeki şekil onlarda yok Rıdvan. Bak biz Rıdvan'la geziyoruz bisikletin üstünde. Ne bunun adı ne bu gezdiğimiz şeyin adı? Abi bunun adı Pedicab. Pedicab. Pedicab taksi, bisiklet taksi diye geçer. Bizim Türkler özellikle çok yapar bu işi. Seni nasıl bulsun Türkler buraya gelince? Abi beni buralarda bulabilirler. Genelde bu Times Square Evet tarafından. abi, burada olurum, Rockefeller'da olurum, Empire State'te oluyorum bugünde. İsmimizi veren %10 indirimi kapar. O kadar. Abi, yo ben açık söyleyeyim ben Türkleri ücretsiz gezdiriyorum. Vallahi. Ya sen cansın. Valla Rıdvan para ya. almıyorum yani. Ya sen cansın Mutlu ya. olsunlar diye. Adamsın ya vallahi. Görüyorsun işte abi. Evet. Bu Necip diyorlar ya Necip Türk milleti Necip işte bu Türk işte. milleti. Peki Kaan, Türkiye elendikten sonra, evine döndükten sonra Dünya Kupası için favori bir takımın vardır. Sempati beslediğim bir takımın vardır. Evet abi. Yine Brezilya'yı tutacağız. Yine İngiltere'yi tutacağız abi. Yapacak bir şey yok. Yani kaçamıyoruz. Yani maalesef oralarda. Yani İngiltere'yi tutmaktan bıktık tabii de sürekli başarısızlık bir final görülen nihayet sonra. Ama Tuchel'le ben şanslarını yüksek olarak görüyorum. Ama bugün sana kahvaltı yaparken de söyledim. Abi normalde ben Arjantin'e sempati duymam. Benim bir Arjantin formam yoktu. Abi Messi o takım duygusu, Scaloni'nin o duygusallığının vücuduna yansıması. Ya yavaş yavaş ısındım ben Arjantin'e. Yani bir Arjantin forması alacağım galiba. Ya 1978 yılında Arjantin'de bir dikta rejimi vardı. O dikta rejiminin tutumunu ve davranışlarını 78 Arjantin Dünya Kupası'nda çok onaylamadığım için Arjantin'e karşı bir antipati geliştirdim ben de. Ha. Dolayısıyla Messi'ye saygım çok büyük elbette. Yani müthiş saygım var. Dünyanın Evet, gelmiş evet. geçmiş en büyük oyuncularından biri olduğunu inanıyorum ama Arjantin'e karşı biraz böyle bir şeyim var. Bir adım Sende de oluştu geriden yani değil takip mi abi? etme. Evet, yani o tür bir antipati oluştu ama ben şunu söyleyeyim, ben Dünya Kupası'nı finaline iki Avrupa takımının oynayabileceğini düşünüyorum. Hangi iki Avrupa? Yani İspanya, Fransa, Almanya, İngiltere, Ha. yani bu dörtlüden ikisinin oynayabileceğini düşünüyorum. Çünkü her ne kadar sürprize açık da olsa Avrupa takımlarının kalitesini Messi'yi Arjantin'den çıkardığınız zaman geriye çok bir şey kalmıyor. Afrikalılar da bu turnuvada sükse yaptılar bayağı. Evet, İşte evet. Yeşilburun Adaları. Yeşilburun Adaları mesela. mi? Yani tabii. Afrikalılar sonuna kadar direndiler, iyi iş çıkardılar. Afrika futbolu da yakında bir kupa kazanır ama şu şeyin önüne geçmeleri lazım. Yani çok devşirildi. Bunu kalanlar biliyorsun. Yani çok iyileri zaten Fransızlar falan bırakmıyorlar, devşiriyorlar. Devşirme deyince hadi. Hadi bakalım. Aklıma son artık sen günleri geliyorsun ne? abi. Haber senden çıktığı için sen geliyorsun. Ne- Çünkü nasıl? senin haberine göre milli takımda gol santrafor sıkıntısı var ve bu santrafor sıkıntısı Doğru. devşirme metotla çözülecek diyorsun. Evet. Sen Ee, nasıl yaklaşıyorsun? Valla abi futbol değişiyor, değişti. Şimdi bugün biz Dünya Kupası seyrediyoruz. Eskiden tabii Polonya deyince Polonya tipolojisi belli. Bir sürü sarı adam zannediyorduk. Şimdi bakıyorsun Almanya'da oldu bu mesela 2010'du galiba. Almanya deyince nasıl bir
şey gelir, prototip gelir gözünün önüne insanların. Sarışın, mavi gözlü. Asamoah santrafor abi. Yani ya da İlkay Türk yıllarca şey oldu ki bu Dünya Kupası'nda fazla hiç Türk tercih edilmediği için Evet. Almanlar makale falan yayınladılar. Haliyle dünya zaten bir süredir böyle işliyor. Bu tabii biz çok milliyetçi bir toplum olduğumuz için çok mesafeli yaklaştık ama madem trendleri yakalamamız gerekiyor, madem Avrupa futbolunun muasır seviyesine çıkmamız gerekiyor, o zaman yollardan biri buysa ve biz bu ara santraforu yetiştiremiyorsak benim hiç itirazım olmaz. Çünkü Fransa ile oynuyorsun ama Fransızlarla oynamıyorsun. Yani bu Almanya ile oynuyorsun ama Almanlarla oynamıyorsun. Böyle bir şey var. Böyle Evet. bir farklılık var. Evet. Ben yıllar önce o zaman Futbol Dergi vardı. Evet. Futbol Dergi ve Suriye meselesi çok revaçtaydı. Herkes yine Suriyelileri çok kızgınken ben bir yazı kaleme aldım. Tepkileri göze alma pahasına. Dedim ki madem Türkiye bu kadar Suriyeli geliyor, bizim kulüplerimiz ne iş yapar? Suriyelileri alın, bünyenize katın. Hem futbolu yoluyla onları hayata kazandırın. Çünkü biliyorsun biraz Entegre edin kriminal topluma, bir tabii. şey vardı, tavır vardı. Dogs of Berlin diye bir dizi vardı. Oradan etkilenmişti. Hem o insanları futbol yoluyla hayata entegre edin. Hem futbola bir Suriye kabiliyeti üzerinden daha internasyonel bir alanda genişlik kazandırın. Hem de Suriyelilerin ilgisini, harcama ilgisini ticari olarak çekin, mesela resmi sitesine Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş Arapça koysunlar falan. Onu da müşteri yapsınlar gibi bir yazı yazmıştım. O yüzden hiç karşı değilim santraforun yabancı olması, savunmanın Alman olması. Yani belki Ben biz de aynı yabancıyız, tarafta. kökümüzü Ben de. bilmiyoruz ki. Fransa milli takımının 26 oyuncusunun 23'ü etnik kökeni Fransa'ya ait değil. Evet. Dolayısıyla ben de ya futbol artık global bir oyun. Bunun tabii ki ulusal özellikleri var ama futbolcuların ulusal özellikleri artık ortadan kalktı, kalmadı. Evet. İyi olan oynuyor, Tabii. kaliteli olan oynuyor. Bu arada seyahat nasıl Basketbolda geçiyor? Larkin var mesela, Evet. biliyorsun abi. Seyahat nasıl geçiyor? Seyahat Bu arada- güzel. Rıdvan bizi gezdiriyor. Keşke şöyle insanın bazen rahmetli İlber Ortaylı'ya böyle çok özendiği anlar olur. Şöyle binaya bakıp bu Değil mi? bina aslında Mehmet Tarihi abicim aslında, biliyor değil musun mi? bize Evet. bir 16. yüzyıl anlatıyor falan diyebilsem ama sadece bakıyorum abi. böyle. Maalesef. Biz maalesef. Orçun'la Doğru. zaman zaman yurt dışına çıktığımızda binalara bakıp abi gerçekten köyden indim şehire gibi binaya bakıp sadece Allah Allah bunu nasıl yapmışlar abi falan diyoruz. Neyse şimdi yapay zeka imdadımıza yetişti de fotoğrafla gösterip bize şu şeyi anlat, mimariyle ilgili bilgi ver falan diyoruz. Ama- Cebimizde ama- dolaşıyoruz ama- yani artık İlber Ortaylı'ları Ama falan. burası Amerika, burası New York ve New York'ta gücün, ihtişamın, büyüklüğün simgesi Amerika Birleşik Devletleri adına. Gökyüzünü görmek bile çok zor burada bu binalardan. Yani Evet. hakikaten birer mühendislik harikası hepsi. Evet, Rıdvan bir şey söyleyecek galiba. Abi, bölmek istemiyorum ama şehir hakkında da biraz şey yapmak istiyorum size. Burası Bryant Park. Daha önce geldiniz mi bilmiyorum ama burası çok popüler bir park. Yani haftanın yazın neredeyse bütün gün aktivite olur burada. İşte film izlersin, işte tiyatro olur, ne bileyim. Maç burada mı izleniyor Dünya Kupası yoksa başka bir yerde mi Abi fazla yok ama bugün bir şey var da maçı burada izlemiyorlar ya. Genelde Madison Square'da izliyorlar aşağıda. Peki şey var mı burada Rıdvan? Ne abi? O Dünya Kupası heyecanı var mı şehirde? Vallahi abi benim şehirde oluyor tabii. Mesela bugün İngiltere'nin maçı vardı burada. Evet. O taraftarları çok böyle ateşli bir taraftar. Onlar vardı mesela, onlar iyi. Onun haricinde benim içimdeki his şeyde bitti zaten bizim. Elenmemizdi Abi değil mi? beni burada bile mutsuz edebiliyorlar ya, bir şey diyemiyorum. Ben bir de Fenerbahçe taraftarıyım. Ya çok üzülüyorum ya vallahi. Sen double mutsuz oldun ha? Vallahi abi ben çok mutsuzum. Bir türlü yüzümüz ya. Ama tabii heyecan var. Ya Var. Amerika halkında heyecan yok. Dışarıdan gelen tabii Evet. taraftarların verdiği bir heyecan var, o kadar. Evet Ufuk. Dünya Kupası'nda benim yıldızım şu dediğin bir oyuncu var mı? Yeni bir oyuncu var mı gözüne çarpan? Abi açık ve dürüst konuşacağım. İsim söylemeyi çok isterdim ama az önce konuşurken de söyledim. En az takip edebildiğimiz Dünya Kupası. Yani Maalesef. dikkatle değil de daha kültürel takipteyiz. O yüzden orada isim verip yanıltmak istemem. İnşallah bir yıldız verir ama. Yani Messi ile Ronaldo'yu konuşuyoruz hala. İnşallah bir yıldız çıkarır bu turnuva. Gerçi Dünya Kupası'ndan sonra çıkan yıldızların istikrarıyla ilgili problemler oluyor. Bununla ilgili Simon Cooper çok güzel yazı yazıp kitap bile çıkardı. İşte James Rodriguez'i çıkarıyorsunuz ama Real Madrid aldıktan sonra gitmiyor. Yine de inşallah çıkarırız.
İnşallah. Mesela 2014 Dünya Kupası'nın mıydı Mario Götze? Ha, Evet. olmuyor yani. Evet. İnşallah Maalesef. inşallah çıkarır, biz de konuşalım. Sevgili izleyiciler, Corendon Sport izleyicileri, Kanada, Los Angeles, Arizona, San Francisco, tekrar Arizona, Los Angeles ve bu sabah yani öğle saatlerinde ancak New York'a ulaşabildim. Gerçekten çok zor bir yolculuktu. Ne kadar sürçülisan ettiğimi ben bilmiyorum. Pek çok sürçülisan ettim. Programın başından tutup sonuna kadar ne kadar sağlıklı getirebildim onu bile bilmiyorum. Ama sevgili Ufuk'un her şeyi çok güzel analiz ettiğine inanıyorum. Şimdilik bu haftalık Corendon Sport'tan bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.